Koronavirüs salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde değiştiriyor ve bu değişimlerin çoğu kalıcı olacak gibi gözüküyor. Tarih boyunca salgın hastalıklar, hanedanlıkların çöküşlerinden tutun sömürgeciliğin artışına ve hatta iklimin soğumasına kadar uzun süreli büyük etkileri oldu. Ben de bu konudan yola çıkarak tarihte önemli bir yere sahip, milyonlarca insanın ölümüne neden olan, aynı zamanda tarihin akışını değiştiren 5 salgın hastalığı derledim. Hepinize iyi seyirler dilerim. 1350'lerde Avrupa'yı vuran veba nüfusun %3'ünü öldüren çok büyük bir salgındı. Ancak milyonlarca insanın ölümü sonrası salgından etkilenen ülkeler büyük bir hızla büyüdü ve bugün dünyanın en zengin ülkeleri haline geldi. Yüksek oranda insanın ölümüne sebep olduğu düşünülen bubonik veba çoğunlukla köylülerin hayatına mal oldu. Bu da toprak sahiplerinin iş gücü sıkıntısı yaşamasına yol açtı. Geride kalan sağlıklı tarım işçileri daha fazla pazarlık gücüne sahip oldu. Yani işçilerin toprak sahiplerinin borçlarını ödemek adına çalıştırıldığı eski feodal sistem parçalanmaya başladı. Bu parçalanma Batı Avrupa'yı daha modern, ticaret odaklı ve nakit bazlı bir sisteme itti. İşlerini yaptırmak için insanları çalıştırmak daha pahalı hale geldiğinden iş sahipleri işçilerin yerine geçecek iş gücü tasarruflu teknolojilere yatırım yapmaya başladı. Sanayileşme ile beraber insanın yerini makinelere bırakmasının önü böylece açılmış oldu. Bu sebeple salgının Avrupa emperyalizmini cesaretlendirdiği görülmüştür. Deniz yolculukları ve keşifler o döneme kadar son derece tehlikeli görülmüştü. Ancak vebanın neden olduğu yüksek ölüm oranları insanları salgından kaçmak için uzun deniz yolculuklarına çıkmaya daha istekli hale getirdi. Bu da Avrupa sömürgeciliğinin yayılmasına yardımcı oldu. Amerika kıtasının 15. yüzyılda sömürge haline getirilmesi pek çok insanın ölümüyle sonuçlanıp dünyanın iklimini değiştirmiş olabilir. Londra Üniversitesi Koleji'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırma yalnızca o yüzyıl içinde o dönem dünya nüfusunun %10'una denk gelen bölge nüfusunun 60 milyondan 5 ila 6 milyona düştüğünü gördü. Bu ölümlerin çoğuna sömürgeciler tarafından getirilen hastalıklar neden oldu. Çiçek hastalığı aralarında en fazla can kaybına yol açan etkendi. Diğer ölümcül hastalıklar arasında ise bubonik veba, sıtma, humma ve kolera vardı. Bunların bölgedeki yıkıcı etkisinin yanı sıra tüm dünyada da bazı sonuçları oldu. Hayatta kalan az sayıda insan, elde kalan arazileri yeterince işleyemediği için çok büyük alanlar ormana veya çayıra dönüştü. Tahmini 560 bin kilometre kare alan, yani neredeyse Kenya büyüklüğünde bir yer bu yönde değişti. Bitki ve ağaçlardaki bu muazzam büyüme, karbondioksit seviyesinde azalma sağlayıp dünyanın geniş bölgelerinde sıcaklığın düşmesine sebep oldu. Bilim insanları, volkanik patlamalar ve güneş aktivitelerinin azalmasıyla beraber bu olayın da dünyanın pek çok yerinde sıcaklığın düştüğü küçük buz çağı adı verilen dönemin başlamasına neden olduğuna inanmakta. İronik olan ise bu olaydan en çok etkilenen alanlardan biri düşük oranda mahsul ve kıtlıklarla mücadele eden Avrupa'ydı. Haiti'de meydana gelen bir salgın Fransa'nın Kuzey Amerika'dan çıkmasına yardımcı oldu. Bunu da ABD'nin kıtada büyümesi ve hızla güçlenmesi izledi. 1801'de Avrupalı sömürge güçlerine karşı çıkan bazı isyanların ardından Fransa'nın işbirliğiyle Haiti'yi Toussaint Louverture yönetti. Ancak Fransız lider Napolyon Bonaparte kendisini hayat boyu yönetici olarak açıklayınca adanın da tüm kontrolünü ele geçirmek için on binlerce askeri Haiti'ye yolladı. Savaş meydanında oldukça başarılılardı. Ancak Sarı Umman'ın etkisi savaşın seyrini değiştirdi. Salgın sebebiyle Fransa'dan gelen yaklaşık 50 bin asker, subay, doktor ve denizcinin öldüğüne ve sadece 3 bin kişinin Fransa'ya geri dönebildiğine inanılıyor. Afrika kökenli hastalığa Avrupalı güçlerin hiçbir doğal bağışıklığı yoktu. Askeri güçleri bozguna uğrayan ve demoralize olan Napolyon sadece Haiti'yi terk etmedi. Fransa'nın Kuzey Amerika'daki tüm hedeflerinden de vazgeçti. Askeri güçlerinin Haiti'deki isyanı durdurmak için başlattığı ancak başarısız olan operasyondan sadece 2 yıl sonra Fransa lideri 2 milyon kilometre kareden daha büyük bir araziye ABD yönetimine satıp genç ülkenin boyutunu ikiye katladı.
Hayvanları öldüren bir hastalık da Avrupa'nın Afrika'yı sömürgeleştirmesini hızlandırdı. 1888-1897 yılları arasında sığır vebası yani Rinderpest, Afrika sığırlarının %90'ını öldürüp Afrika boynuzu, Batı Afrika ve Güneybatı Afrika bölgelerindeki toplulukları harap etti. Büyükbaş hayvanların yitirilmesi, açlığa, toplumda bir çöküşe ve sığınmacıların salgından etkilenen bölgelerden kaçmasına yol açtı. Mahsul yetişen yerler de etkilendi. İnsanların çoğu toprak sürmek için öküze güvendiğinden ekin yetiştirme alanları da etkilendi. Hastalığın neden olduğu kaos, Avrupa ülkelerinin 19. yüzyılın sonlarında Afrika'nın büyük alanlarını sömürgeleştirmesini kolaylaştırdı. Planları sığır vebası salgını başlamadan sadece birkaç yıl önce başlamıştı. 1884-1885'teki Berlin Konferansı'nda aralarında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Portekiz, Belçika ve İtalya'nın da olduğu Avrupa'dan 14 ülke Afrika üzerindeki emellerini görüştü. Planlar bu konferansın sonrasında resmileşti. Bu planlar kıtada çok büyük bir etki yarattı. 1870'lerde Afrika'nın yalnızca %10'u Avrupa kontrolü altındayken 1900'lere gelindiğinde bu oran %90'a çıkmıştı. Haksız toprak alımı, sığır vebası salgınında oluşan kaos ile desteklendi. İtalya, nüfusunun neredeyse 1/3'ünü öldüren Etiyopya'daki kıtlık nedeniyle başka bir Afrika ülkesi olan Eritre'ye 1890'ların başında yola çıktı. Ming Hanedanlığı, Doğu Asya'nın geniş kısmında büyük bir siyasi ve kültürel etki kullanarak Çin'i neredeyse 300 yıl boyunca yönetti. Ama bu yönetim korkunç bir salgın hastalık sonrası son buldu. Salgın Çin'in kuzeyine 164 yılında muazzam can kayıpları ile birlikte geldi. Bazı bölgelerde nüfusun %20'si, bazılarında %40'ı öldü. Veba, kıtlık ve çekirgelerle aynı zamanda ortaya çıktı. Tarlalarda mahsul bulamayan insanların yiyecekleri yoktu ve bazıları salgın kurbanlarının cansız bedenlerini yemeye başladı. Kriz büyük olasılıkla bubonik veba ve sıtmanın bir birleşimiydi. Kuzeyden gelip hanedanlığı tahtından edecek olan istilacılar tarafından getirilmiş olabilir. Kaosla artan haydut saldırılarını Ming Hanedanlığı'nın yerine geçip yüzyıllar boyu sürecek kendi imparatorluklarını kuran Qing Hanedanlığı'nın istilası takip etti. O ara hasta olan Ming liderinin karşı karşıya kaldığı, aralarında yolsuzluk ve kıtlığın da bulunduğu pek çok sorun vardı. Ancak ülke çapında yayılan ölümcül salgın hastalık, yönetimlerinin çok daha hızlı şekilde son bulmasına yol açtı. Bugün sizlere tarihin akışını değiştiren salgın hastalıklarını derledim. Gördüğünüz gibi salgın hastalıklar asla hafife alınacak bir şey değil. Bu yüzden kendinize çok dikkat edin ve hastalıktan korunmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Ama bence en mantıklısı şu sıralar kendinizi evinize izole etmeniz. Her neyse, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.